Bak lan Murat, bak bak. Bak Tülay'ın yüzüne bak. Ne kadar masum değil mi? Ama kapısına gittiğimde ne yaptı biliyor musun? Resmen gözlerinden böyle oklar attı bana. Ateşli oklar fırlattı. Ya baba, bak iyi hoş diyorsun da sen de hiç olaya Tülay ablanın açısından bakmıyorsun. Kadıncağız nereden bilsin ki o mualla karısının sana sakız gibi yapıştığını? Ne sakızı lan? Ne sakızı? Kadın tutkal lan. Yani tuttu kaldı. Oh. Tamam. Evet, iyi diyorsun. Güzel diyorsun. Nereden haber olsun Tülay ablanın diyorsun. Nereden bilsin diyorsun. Evet. Ama ben mevzuyu anlatmaya gittim. Dinlemedi ki beni. Sus dedi, konuşma dedi. Ya biz bir dakika bile dinlemedi beni ya. Of. Ne yapsın bu Veysel ha? Ne yapsın oğlum? Ölsün mü? Ne yapsın ya? Ya aman be baba ya. Sen de 2 dakikada yumurcağa bağladın ha. Gözünü seveyim birazcık dik dur ya. Ya çiftlikte onca olay olmuş. Sera yanmış. Bırak da yani ilgilenemezsin sen de değil mi? Gayet normal bence. Oğlum ne yapayım ya? Ne yapayım? Benim de yüreğim yanıyor ya. İçim yanıyor, içim. Lan itfaiye gelse su bile sıksa nafile ya. Ne yapayım? Lan saçma sapan bir yanlış anlaşılmadan dolayı düştüğümüz şu hale bak be. Yok ya, yok. Ben Tülay'ımsız bir hiçim ya. Ben öldüm oğlum ya. Benim mezarımı kazın artık ya. Vallahi buldum. Ne buldun lan? Ya baba, Tülay ablanın seni affetmesini sağlayacak 10 numara 5 yıldız bir plan buldum. Vallahi mı lan? Dinle bak şimdi. Şimdi önce seni şöyle bir güzel yatırıyoruz, tamam mı? Lan ne diyorsun? Armut nereye yatırıyorsun? Ya öyle değil baba, bir dinle. Şimdi seni önce şöyle bir güzel yatırıyoruz. Zeynep'ciğim, sen yat dinlen istersen. Yarın sabah işe gideceksin. Ablacığım, hayırdır ne oldu? Siz bilmiyorsunuz tabii. Yani fırsat bulamadım size söylemeye. Neyi? Abla ben işten ayrıldım. Aa, neden? Ya benim bugün işte olmam gerekiyordu. Ama tabii yangından dolayı gidemedim. Öyle olunca Emrah Bey de işte. Yoksa bu yüzden işten mi çıkarttılar seni? Öyle de denebilir. İşte yalan söylediğimi, mazeret uydurduğumu falan sandı. Üstüme iyilik sağlık. Ne insanlar var ya? Neyse. Yani bir açıdan da iyi oldu aslında. Bugün Ümit Bey'le de konuştuk zaten. Bundan sonra şirket işlerine yardımcı olacağım. Bak böylesi daha iyi olmuş demek ki. Zeynep'ciğim hiç üzülme sen. Ya yok abla üzülmüyorum da. Yani
ne bileyim şimdi böyle yalan söylediğimi falan düşünen bir adamla çalıştım ya. O biraz canımı acıttı. Boş ver ablacığım. Ya hiç takılma sen. Hem şirketin sana daha çok ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var sana. Kızlar. Bakın. Anneciğim siz neler yaptınız öyle? Hepsini sizin için yaptık. Mutlu olun diye. Lokum mu onlar? Evet, yokum pasta. Ay ben de çok severim vallahi. Hadi bakalım dağıtın da yiyelim. Alevler bir anda her yeri sardı. Hemen yardım falan çağırdılar ama boşa tabii. Büyük zarara uğradılar. Maddi kayıp da fazla. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Eğer eskiden kötü durumdalarsa şimdi dipteler. Ya sen şimdi bırak maddi zararı falan. Asıl ne durumdalar bana onu anlat. Mesela Aliye ne yaptı? Fenalaştı mı? Peki Melek? Sana en çok haz veren kısım da bu değil mi? Herhalde. Hadi anlat. Bilmem ki şimdi nasıl söylesem. Evde sanki cenaze havası var gibi. Herkes üzgün. Aliye çok kötü durumda. Dibe battı. Herkes onu sakinleştirmeye çalışıyor. Beter olsunmuş. Peki Melek ne yapıyor? Bilmem, görmedim onu. İştedir o zaman. Olabilir. Yalnız Zeynep'in de durumu çok kötü. İşiyle bu yangın olayı yüzünden sorun yaşamış. Onu da işten çıkarmışlar. Vay be. Biz bir ilmek söktük. Geri kalan çorap söküğü gibi geldi. Gerçekten de öyle oldu ya. Çok kötü durumdalar. Yani sağlam köşeye sıkıştılar. Ben de görevimi çok iyi yaptım yalnız. Çok sağlam konuştum. Bana çok güveniyorlar. Yani her şey düzelecek bilmem ne filan dedim. Bol kesten attım. Selim'in yokluğu en çok bugün onlara koydu. Yani o yıkılmaz denen Emiroğlu ailesi sona geldi öyle mi? Bu durumu atlatmaları gerçekten de çok zor. Sana söylemiştim. Her ya da gece senin istediğin her şey olacak. Ya bu yoğunluğunuz arasında vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Muzaffer Bey, ben bir şey sormak istiyorum. Ya Selim çıkabilecek mi? Yani ne kadar şansı var? Siz gelmeden önce Selim Bey'in dosyasını inceleme fırsatı buldum. Açıkça söylemek gerekirse dava zor. Anlıyorum. Ama imkansız değil. Bugüne kadar bunun gibi çok sayıda davalara baktım. Ama hepsinin üstesinden alnımın akıyla geldim. Biliyorum. Ben de bu yüzden size gelmek istedim. Sağ olun Melek Hanım. Müşteri olun. Etkili ve içi dolu bir savunmayla Selim Bey kısa sürede tekrar evine döner. Çok teşekkür ederim. Yani çok sağ olun. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Takdir ederseniz ki çok zor günler geçiriyoruz. Elimden ne geliyorsa yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Yalnız sizden kısa bir süre isteyeceğim. Davayı gören Fatih Bey'le bir görüşme ayarlamam ve dosyayı detaylı incelemem gerek. Tabii haklısınız. Tamam, o zaman size yakın zamanda dönüş yaparım ben de. Bir sonraki randevu için asistanımla konuşabilirsiniz. Ücret konusunda da bilgilendirme yapacaktır kendisi. Çok teşekkür ederim Muzaffer Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Canım, nasılsın? İyi, bildiğin gibi. Ama biraz yorgun görünüyorsun. Ya, geceleri biraz soğuk oluyor sadece. Uyuyamıyorum. Ama bir şeyim yok. Yemeklerini falan yiyorsun ama değil mi? Yiyorum. Gerçi senin yaptığın yemekler gibi olmuyor ama idare ediyorum. Selim, bunların hepsi geçecek biliyorsun değil mi? Bak, biz çok iyi bir avukat bulduk. Adı da Muzaffer Arıtaş. Mesleğinde çok ünlü birisi. Neredeyse kazanmadığı dava yok biliyor musun? Öyle mi? Duymuştum sanki adını. Bakarsın davayı temizle, lehimize çevirir ama. Sen de evimize geri dönersin. Bak ben çok yakın zamanda evimize geri döneceğine gerçekten inanıyorum. Sana söz, o zaman en sevdiğin yemekleri kendi ellerimle yapacağım. Ama sonra kilo aldım diye söylenmek yok, ona göre.
Melek abla da avukatla görüşmeye gitti zaten. Hayırlı haberler de gelecek inşallah. Melek ablanın işi yok muydu? Yani onca iş güç arasında. Var da halletti o. Merak etme sen, izin falan aldı. Zeynep, sen nasılsın peki? Annemin sağlık durumu nasıl? İşler yoluna girdi mi? Çok merak ediyorum. Tabii canım, iyiyiz biz. Annen de çok iyi. İşleri de toparlıyoruz. Ümit Bey yardımcı oluyor sağ olsun. Ama bu ücret çok fazla. Yani nasıl karşılarım ki ben bunu? Ya bir şeyler yapamaz mısınız? Biraz yardımcı olsanız bana. Üzgünüm hanımefendi. Benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Anlıyorum, haklısınız. Ben ailemle bir görüşeyim o zaman. Tekrardan ararım sizi. İyi günler. İyi günler. Bu zor durumlarından faydalanmamız lazım. Onlara tek kurtuluş yolunun bu olduğunu göstermelisin. Her şey bunu imzalamalarına bağlı. Halledebilecek misin? Hallederim. Merak etme. Güzel. Çırpındıkça daha çok batacaklar. Bak gör, zamanı gelince bugünlerini mumla arayacaklar. Evet çocuklar. Tahtadaki sözcük gruplarının ismi deyim. Biraz önce de anlattığım gibi gerçek anlamları dışında yani mecaz anlamda kullanırlar. Ama atasözleri gibi de bize öğüt vermezler. Bunlar bizim konuşmalarımıza ve yazılarımıza güzellik ve canlılık katar. Ayrıca günlük hayatımızda da sık sık kullanırız bunu. Bir dahaki ders deyimleri tek tek inceleyeceğiz birlikte, tamam mı? Size de soracağım ama. Öğretmen soracak mı? Ben anlamadım ki. Ben de. Anlamayacak ne var ki bebek işi? Ben biraz anladım galiba. İsterseniz size de anlatabilirim. Gerçekten mi? Ne peki? Bakın, mesela burada canını okurum yazıyor ya. Bu kitap okumak gibi bir şey değil. Başka bir anlamdır. Öğretmenin mecaz anlam dediği bu yani değil mi? Evet, mecaz anlam dediği bu. Evde de hiçbir şey kalmamış ki sofraya koyalım. Şu hale bak. Hesapta kahvaltı hazırladık. Neyse. Çayımız var en azından. Koyalım da afyonumuz patlasın. Günaydın. Günaydın. Hayırdır Asu? 2 dirhem bir çekirdek. Nereye böyle? Bizim kızlarla kahvaltıya gideceğiz. Dışarıda. Kızlar derken? Şeyler işte, Yaseminler ya. Bizim eski mahalleden hani bahsetmiştim ya sana. Ya bahsetmedin. Hiç haberim yok bu organizasyonda. Canım dün belli oldu zaten yani. Hem sen uyuyordun, bunu söylemek için uyandırsa mıydım seni? Sen de bir alemsin Erkut ya. Tamam kızım bir şey demedim de ne bu kahvaltılar dışarıda? Ha? Zengin miyiz biz? Ay onu da mı çok gördün bana? Asu, lafı tersten anlama. Kızım kazıklıyorlar insanı. 2 tane salatalık koyuyorlar. Ya ben elimi cebime atmayacağım zaten. Onlar ödeyecekler, öyle konuştuk. Kazak yeni mi? Ha. Ya pazardan almıştım 5 lira. Öyle hoşuma gitmişti de. Ben de... Ay tamam ya, mahkemede miyiz Allah aşkına? Bu ne sorgusal hal böyle? Senin yüzünden geç kalıyorum. Benim yüzümden mi? Kızım 2 laf da mı etmeyeceğiz? Ay pardon hakim beyciğim. İzniniz olursa artık çıkabilir miyim acaba? Görüşürüz. Ne oluyor buna ya? Yani öğüt veriyorsa o zaman atasözü olmalı değil mi? Evet. Anladım ben valla. Evet ben de. Evet hadi çocuklar başlayalım mı artık? Evet. Ceyda'cığım en son nerede kalmıştık anlatır mısın? Öğretmenim deyimlerin atasözü gibi öğüt vermediğini söylemiştiniz. Bir de mecaz anlamına kullanılan kelimeler oluyordu. Aferin Ceyda'cığım oturabilirsin. Peki ilk deyimi kim söylemek ister?
Oo, geçen ders hepiniz sus pus oturuyordunuz. Ne oldu? Sihirli değnek mi değdi yoksa hepinize teneffüste? Hakkı'cığım? Kanter içinde kaldı derken çok yorulmuş demek istiyor öğretmenim. Aferin Hakkı, oturabilirsin. Melek Hanım, pardon bir saniye bakar mısınız? Buyurun. Nedir bu? Elif için. Ya çok sağ olun ama kabul edemem ben bunu. Elif'le birlikte geldiğim zaman satın alırız. Ya ben Elif'e hediye etmek istiyorum bunu. Peki öyleyse çok teşekkür ederiz. Evet çocuklar, beni bugün hepiniz çok iyi dinlediniz. Ve anlattığım her şeyi de çok iyi anlamışsınız. Bu yüzden hepinize benden koskocaman bir aferin. O zaman hepinize iyi günler diliyorum. Tamam, yarın sabah görüşürüz. Teşekkür ederim. Önemli değil. Önemli değil. Teşekkür ederim Elif. Teşekkür ederim Elif. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Elif. Ne oldu be? Bir dakika bekler misin? Hı, tabii ki de. Sınıf başkanlığı adaylığından çekileceksin yarın. Neden? Çünkü başkan olmak benim hakkım. Sen yeni geldin bu sınıfa. Geçen yıl da ben başkandım, bu yıl da ben olacağım. Tamam be, bu kadar çok istiyorsan sen olursun başkan. Hadi hoşça kal. Ne söyleyecekmiş Zeynep? Bir şey demedi mi kızım? Vallahi bilmiyorum ki anne. Önemli bir şey dedi, o kadar. Merhabalar. Hoş geldin kızım. Elif nerede kızım? Ya Feride ablasıyla birlikte odasına çıktı o. Tamam yavrum, tamam. Of Zeynep. Canım, hayırdır bir sorun mu var? Ya yarım saat önce Ümit Bey aradı. Buraya gelecekmiş. Çok önemli bir şey var dedi. Allah Allah, neymiş ki? Yani Seray'la ilgili falan konuşacak herhalde. Başka ne olabilir ki? Bilmiyoruz biz de kızım. Sadece Zeynep'e önemli demiş. Yani herhalde o sıradaki yangınla ilgili bir şeyler öğrendi. Ben bakarım. Herkese merhaba. Hoş geldin Ümit Beyoğlu. Nasılsınız? İyi diyelim iyi olsun. Ümit Bey, siz öyle arayıp önemli bir şey söyleyeceğim deyince biz hepimiz çok merak ettik. Yeni bir sıkıntı yok değil mi oğlum? Bilmem ki nasıl anlatacağım size. Ben bugüne kadar hep umutla baktım. Bardağın dolu tarafını görmeye çalıştım. Ama maalesef dün gece çalışırken fazla iyimser olduğumu anladım. Nasıl yani? Ne çalışması? Ne demek istiyorsun Ümit Bey oğlum? Açık konuş bizimle. Dün bütün gece uyumadan çalıştım. Yangının şirketimize maliyetini hesaplamaya çalıştım. Artı olarak gelir gider hesaplarını, mali tablolarımızı ve vadeli borçlarımızı inceledim. Ve gördüm ki gerçekten çok zor bir durumdayız. Yani şirkete yeniden nakit akışı sağlayacak
Zararlarımızı telafi edecek enstrümanlardan yoksunuz şu anda. Ve böyle giderse durum daha da kötüye gidecek. Peki bunun başka bir çözüm yolu yok mu? Var aslında. Bu bataktan çıkabilmemiz için son bir çare daha var. Eğer yüklü miktarda bir kredi çekebilirsek, üretimi artırabiliriz ve işleri tekrar yoluna koyabiliriz. Tamam da yani bu halimizle hangi banka bize yüklü bir kredi verir ki? Onun da bir yolu var. Nasıl bir yol? Çiftliği ipotek ettirmek. Olmaz öyle şey. Asla, asla buna müsaade etmem. Ümit Bey bakın bu dediğiniz çok riskli bir yol. Yani en ufak bir sorunda koca çiftlik elimizden gidebilir. Sizi çok iyi anlıyorum. Ancak Hayır, anlamıyorsunuz. Bu çiftliğin bizim için önemini, hatırasını isteseniz anlayamazsınız. Zaten aksi olsaydı bu teklifi bence yapmayı bile düşünmezdiniz. Aliye Hanım, bu çiftliğin sizin için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak şu anki geldiğimiz noktada başka bir çıkar yolumuz yok. Bence bu konu burada kapanmıştır. Tartışmaya hiç gerek yok. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Anneciğim, yani böyle hemen kesip atmasak, yani Sera da yok elimizde artık, bir konuşsak. Zeynep, konuşulacak bir şey yok. Böyle bir çılgınlığı yapacak kadar aklımı daha yitirmedim ben. Anneciğim bakın hiçbir şey kaybetmiş değiliz ki. Zeynepciğim. Bak ama bu gerçekten çok riskli bir durum. Yani her birkaç ayda toparlayıp bu krediyi ödeyemezsek çiftlik elimizden gidebilir. Abla tamam ben riskli olduğunu farkındayım zaten. Ama her şey yolunda giderse, biz de bu parayı iyi değerlendirebilirsek eski günlerimize geri dönebiliriz. Hanımlar bir saniye. Herkes kendi açısından haklı evet. Ama ben galiba durumu size anlatamadım. Sera'nın ve çiftliğin durumu ortada. Ve elimizde nakde çevirebileceğimiz bir varlık da kalmadı. Ve nakdimiz olmazsa üretim yapamayız. Üretim yapamazsak para kazanamayız. Ve iflasa doğru sürükleniriz. Dolayısıyla Sera'yı yeniden kurmamız gerekiyor. Bunun için de yüklü miktarda paraya ihtiyacımız var. Ümit Bey bakın yani iyi hoş diyorsunuz ama yani bankaların ipoteksiz kredi vermeyeceği ortada. Yani eğer o krediyi ödeyemezsek çiftlik gerçekten elimizden gider. Tam da benim değinmek istediğim nokta buydu aslında. Tanıdığım bankacılar var. Hem de kredi departmanında çalışıyorlar. Onlarla konuşurum. Birkaç ay ödemesiz kredi alabiliriz. Asla, asla böyle bir şey olmayacak. Bu konu burada bitmiştir. Ah Kudret Bey ah. Evlatlarımızı bu çiftlikte büyüttük. Her bir köşesinde bir hatıra. Yüzlerce anı. Hayır. Hayır vazgeçemem. Senin bıraktığın emaneti ateşe atamam. Eğer burayı kaybedersem ben geçmişimi de kaybederim.
Yaşayamam ben böyle bir şey olursa. Bunu göze alamam. Alamam. Alamam göze. Göze alamam. Bakın sizi gerçekten anlıyorum. Çok zor bir durum. Ama başka çare yok. Yani bu özellikle de Aliye Hanım için çok zor bir karar ama. Abla senin var mı bir önerin? Yani acaba Selim'e bir danışsak mı diyorum. Bence de daha doğru yapmış olursunuz Melek. İyi de ben daha Sera'nın yandığını bile Selim'e söyleyemedim. Bunu nasıl söyleyeceğim? Lütfen sakin olun. Panikle bu konuyu çözemeyiz. İşleri yoluna koyacağız ve o parayı ödeyeceğiz. Çiftliğe de hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum. Ümit Bey, bakın haklı olabilirsiniz. Ya inşallah dediğiniz gibi olur her şey. Ama bu işe böyle biz karar veremeyiz. Aliye Hanım'ın rızası lazım. O zaman vakit kaybetmeden Ali yanına görüşün bence. Çünkü durum çok vahim. Ben gideyim artık. Haberleşiriz tekrar. Buyur Kudret Bey, kahven. Bol köpüklü yaptım, seversin. Sağ olun. Kenan, Selim, hadi gelin. Tamam geliyoruz anne. Kekle kurabiye yiyin hadi. Tamam anne. Bırakın geliyoruz. ama koşuşturmayı. Acıkmadınız mı? Otur Aliye, otur. Gelirler. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Senin elinden hiç kötü kahve içtim mi ben? Eline sağlık. Afiyet olsun. Anneciğim biz geldik. Gelin oturun şöyle babanızın yanına. Kekinizi, kurabiyenizi yiyin güzel güzel. Yavaş yavaş yiyin oğlum. Boğazınıza kalacak. Önünüzden almıyor kimse. Burak olmuş ne yapalım? Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Aslan oğullarım benim. Sana güzel haberlerim var Aliye. Ne haberi? Serayı büyütüyoruz. Öyle mi? Yurt dışından tohum sipariş ettim. Süs bitkilerinin olduğu kısmı da genişleteceğim Allah'ın izniyle. Orası yeterli gelmiyordu biliyorsun. Yan tarafa da depo yaptırıyorum. Topraklar, gübreler orada kalsın artık. Şimdiki halinden 2 kat daha büyük olacak Sera. Çok sevindim Kudret Bey. Çiçek bahçemiz büyüyecek desene. Dur, sadece bu değil. Yandaki küçük araziyi de satın al. Ne lüzumu vardı ki? Oraya da hara yaptıracağım kısmet olursa. Hara ne demek baba? Atların yetiştiği, dinlendiği, bakıldığı yere hara denir oğlum. Yani şimdi atlarımız mı olacak?
Demek atlarımız olacak. Biz de bineceğiz atlara değil mi baba? Tabii ki. Seyisimiz de olacak. O size ata binmeyi öğretecek. Oley be oley. Alçak. Hadi gidelim. Epey masrafımız olacak Kudret Bey. Altından kalkabilecek miyiz? Allah sağlık sıhhat versin yeter ki Aliye'm. Çalışma azmimizle her zorluğun altından birlikte kalkarız. İnşallah Kudret Bey, inşallah. İnşallah. Ah Kudret Bey, ah. Ne hayaller kurmuştuk seninle. Evlatlarımızla, torunlarımızla yaşayacaktık bu çiftlikte. Ama olmadı. Sen çok erken göçüp gittin. Emanetlerine sahip çıkmak için çok çabaladım. Ama olmadı. Önce Hara gitti elimizden. Şimdi de Serap. Lakin andım olsun ki başımızdaki bu çatıyı da anılarımızı da asla kaybetmeyeceğim. Asla. Aliye anne, iyi misin? İyiyim kızım. Ümit Bey gitti de ben de gelip bir sana bakayım dedim. Bu çiftlik, kalemiz, sığınağımız, her bir köşesinde anamız var. Ben şimdi burayı nasıl gözden çıkarırım? Evlatlarımın anılarını nasıl bir kalemde silip atarım? Anneciğim bak endişeni anlıyorum. Böyle bir şey hiçbirimiz istemiyoruz. Ama Ümit Bey zaten çiftliği kaybetmeyeceğimizi söylüyor. Bir kere kaybetmeye başlayınca sonu gelmez kızım. Önce Hara'yı kaybettik. Sonra Serap. Şimdi evimiz gidiyor elimizden. Annem, bak seni anlıyorum. Burası benim için de çok kıymetli. Ya bu ev benim ikinci evim oldu. Bundan sonraki tek isteğim evladımın da babası gibi bu evde büyümesi. Başka hiçbir şey istemiyorum ki. Selam. Nihayet. Ne yaptın? Halledebildin mi? Henüz değil. Ne demek henüz değil ya? Bana halledeceğim dedin. Halledeceğim, merak etme. Ya ne demek merak etme. Eğer halledemeyeceksen söyleseydin ben bir yolunu bulurdum. Ya Aliye Hanım dışında herkes ikna oldu. O da birkaç güne yola gelir, merak etme. Onlar benim kızımı aldılar, kızımı. Ben de onların değer verdiği her şeyi alacağım dedim sana. Arzu, sakin olur musun? Ya nasıl sakin olayım ya? Ben aylarca hastanede bugünü bekledim. Sen şimdi karşıma geçmiş yok sakin ol, yok sabırlı ol diyorsun. Evet, sabredeceksin. Eğer sabredemiyorsan da ben sana sabretmeyi öğreteceğim. Merak etme. İstediğin her şeyi tek tek elde edeceksin. Ama önce bana güvenmeyi öğreneceksin. Patates var ama. Tamam canım sen çıkart onları. Yanına da pirinç pilavı yaparız. Şöyle güzelce bir şehriye çorbası. Olur. Ay, şehriye de şu kavanozdaydı. Heh. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Aliye anne nasıl oldu? Uzandı biraz.
Canım benim ya. Ne yapsın kadıncağız? Kolay değil tabii. Abla, konuşamadık. Ne yaptın? Görüşebildin mi avukatla? Görüştüm canım, görüştüm. Nasıl geçti? Çok iyi değil. Nasıl yani? Olumsuz mu konuştu? Yok, çok zor bir dava alacağını söylüyor ama iyi bir savunma yaparsak Selim'i çıkarabileceğimizi söyledi. İyi işte. Yani adam işinde çok iyi ama sorunumuz başka Zeynep. Ücreti çok yüksek. Yani o kadar parayı bulmamız imkansız bizim. Ne kadar ki? Şöyle söyleyeyim, Fatih Bey'in alacağının 3-5 katı kadar daha fazla. Ne? İyi de biz nereden buluruz o kadar parayı? Ben de bilmiyorum Zeynep. Abla, tamam bak, bu evi ipotek ettirme fikri benim de hiç hoşuma gitmiyor ama en azından evi ipotek ettirirsek Selim'e de yardım edebiliriz ha? İyi ama bu ipotek olayı Ali anneye çok kötü etkiler. Biliyorum da başka çözümümüz yok ki. Olmalı Zeynep. Ya mutlaka olmalı. Gün gelecek. Bütün bu topraklar kızımın ve benim olacak. O zaman her şeyin sahibi ben olacağım. O çiftlik eninde sonunda benim olacak. Ait olduğum yere geri döneceğim. Hadi, sıkma canını. Eninde sonunda düşecekler biliyorsun. Biliyorum. Sadece biraz zaman var. Ümit, teşekkür ederim. Her şey için, yanımda olduğun için. Eğer bana teşekkür etmek istiyorsan, ileride çok güzel bir balıkçı var. Oraya gidebiliriz. İtiraz istemiyorum. Daha önceden de sözüm vardı, hatırlatırım. İtiraz hakkım yok herhalde. Abla, ya 2 bardak pirinç koydum ama yeter mi sence? Yeter canım, yeter. Ay ben buna tuz atmayı unutmuşum. Abla tuz burada al. Ay canım ya görmemişim. Bu ara o kadar çok dalgınım ki. Anneciğim. Kızım. Ne yapıyorsunuz? Akşam için yemek hazırlıyoruz anneciğim. Canım, acıktın mı? Vereyim mi sana böyle atıştıracak bir şeyler, yer misin? Anne, herkes yangın için mi bu kadar mutsuz? Bizi oraya gönderdikten sonra ne konuştunuz ki siz? Aa bak ben ne vermeyi unuttum sana. Tüh. Görüyor musun işin gücün arasında hepsi aklımdan çıkmış gitmiş. Ne unuttun ki?
Kuzum, bu senin. Bu benim mi? Hı. Sana bunu kitapçı amca verdi. Aa, gerçekten mi? Hı. Ben işten çıkınca arkamdan seslendi. Elif için dedi. Çok sevindim, çok. Ben odama çıkıyorum anne. Çay içer misin? Ama deniz kızı çay içmez ki, ben içeyim. İnci bak. Aa, ne o Elif abla? Bak, bu kitabı bana kim hediye etmiş biliyor musun? Kim? Yusuf amca. Benim için annemi vermiş. Ya! Hemen okumaya başlayayım mı? Evet, oku Elif abla. Başlayalım o zaman. Sanki sahibinin gelmediğini... Ah. Bugünleri de mi görecektin Aliye? Hem ailen eksik, hem sofran. Ben sınıf başkanı olmaktan vazgeçtim. Anneciğim, aday olduğunu söylemiştin ama. Evet, ama artık öyle değil işte. Neden peki Elif'ciğim? Çünkü biri başkan olmayı daha çok seviyor. Hani şu bana bahsettiğin kız mı? Hı. Beril kimmiş ki benim Elif ablam daha iyi başkan olur. Öyle mi cimcime? Yani sen sırf Beril daha çok istiyor diye yarıştan mı çekildin? Hı. Hem geçen sene de başkan olmuş. Anneciğim bak, istemek de önemli tabii ama mühim olan hak etmektir. Nasıl yani anne? Yani sonuçta sınıfta bir oylama yapılacak değil mi? Evet. Kimi başkan seçmek istiyorlarsa ona oy verip onu seçecekler. Yani öyle çok istemekle falan olmuyor. Yani eğer başkan olmayı gerçekten istiyorsan mücadele etmelisin bence. Gerçekten mi? Gerçekten anneciğim. Elif'ciğim, bak annen haklı. Bak, eğer bir yola girdiysen onu öyle yarıda bırakmamalısın. Sonuna kadar mücadele etmelisin. Hadi anneciğim, şimdi ye yemeğini. Gonca, artık bir şeye ihtiyacın yoksa ben gidebilir miyim? Tamam çık sen. İyi tamam. Sana uygun yemekleri yaptım ben dolapta ama soğuk yeme midene dokunur. Tamam, yani iştahım yok gerçi ama. Hayır öyle aç olmaz. Bir şeyler at ağzına en azından ya. İyi tamam hadi görüşürüz o zaman. İhtiyacın olur. Gonca? Gonca iyi misin? Ay Asuman çok kötü bir sancı girdi. Tamam hadi gel odana götüreyim ben seni. Asuman dur. Dur çok ağrıyor dur. O zaman hastaneye gidiyoruz hadi. Hayır saçmalama hastane falan istemiyorum ben ya. Asıl sen saçmalama şu halini görmüyor musun? Of. Tamam o zaman ben de ambulans arıyorum. Tamam dayan. Alo. Acil ambulans istiyorum ben. Tamam lütfen çabuk olun ama ya. Tamam adresi veriyorum ben. Geçer yüzüme acısı kalır gözlerimde.
içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün tükenip